Öncelikle İstatif Hyalual'in ayrıca kol direktörü ve dermatolog. Öncelikle süksinik asit anlatımı ve ardından uygulaması yapacak. Devamında dermatolog doktor Ayşegül Saltat süksinik asiti anlatıp aynı zamanda deneyimlerini paylaşacak ve gözaltı uygulaması yapacağız. Direktör Shavlak. Good evening, dear doctors. Thank you for coming here. It's a great pleasure to receive the invitation from Institute Hyalual and the TrendPharma company. And it's a great pleasure for me to be here because I know the Turkish doctors are very experienced and I have a couple of colleagues here, so I'm very happy to be here today. Sayın hekimler, çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu daveti kabul ettiğiniz için. Burada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Enstitü Hyalual ve Enstitü TrendPharma'nın da daveti için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum İstanbul'da sizinle bu gece burada birlikte olma fırsatını yakaladığım için. Zaten Türk hekimlerinin harika deneyimleri, tecrübeleri olduğunu biliyorum. Benimle de bildiğim, tanıdığım birkaç meslektaşım burada zaten. Despite of my presentation, which was very kind, I would like to add that I'm also an international medical speaker for Institute Hyalual for PRXT products. I also am international speaker for the scientific congresses like AMAC and AMWC in Monaco and IMCAS in Paris. Bu nazik benimle ilgili verilen bilgilere ek olarak şunları da dile getirmek isterim. Bir dizi farklı dermatolojik ürünün uluslararası enstitümüzün de lansmanı gerçekleştirdiği uluslararası medikal konuşmacısı olarak da görev yapıyorum. Yani konuşmacı olarak da sunumları gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde bilimsel AMAC, WMC, Monaco'da ve IMCAS'ın da farklı kurumlarında, heyetlerinde görev alıyorum. I own my own practice in Kiev, where I am based, and I have a possibility to work with different companies, not only as a medical speaker, I also develop for them different clinical trials, marketing programs, new strategies for the products. Kiev'de kendi muayenemin bulunmasının yanı sıra aynı şekilde farklı kentlerde ve ülkelerde tıbbi konuşmacı, medikal konuşmacı olarak da görev alıyorum. Özellikle de farklı markaların yeni stratejileri geliştirmelerinde de yeni farklı modelleri ortaya koymakta da onlara destek veriyorum. I worked with the company Institute Hyalual for 6 years, and last year we had a great pleasure at AMAC. We applied our skin enhancer, our skin booster, our redermalization product, which is our flagship Xelarederm, and we won the beauty trophy as the best skin enhancer for 2017-2018 in Monaco. Ben 6 yıldır bu enstitü için çalışmaktayım, Hyalual Enstitüsü için. Ve geçen yılda Monaco'da gerçekleştirilen AMEC'te 2017 ve 2018 yıllarında bizim amiral gemisi ürünümüz olan Xelarederm ürünüyle de bu ödülü kazandık. It was a great pleasure for me and for the company as well. So I really love strongly this product and would like to share with you the benefits which the redermalization gives to you in your practice. Ben gerçekten bu ürünü ve bunun sunduğu başarılara inandığım, sonuçlara inandığım için gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyor ve seviyorum. O yüzden bugün sizinle bana verilen süre içerisinde bu ürünün ve çözümlerin size kendi pratik klinik uygulamanızda redermalizasyon anlamında sunacağı etkileri, sonuçları size sunmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. As to respect our time, we're going to work here tonight for the theoretical part, where we will receive a short knowledge and update to our 3 flagship products. And then we have a 15 minutes break and we perform one patient as the practical, where we're gonna show what is the benefits and how to inject properly our products.
zamanımızı etkin kullanmak adına şöyle bir program öngördüm. Öncelikle biraz daha kuramsal teorik bilgiyle başlamak istiyorum. 3 tane bizim öncül olan, 3 tane amiral gemisi flagship ürünümüzü size sunmaya çalışacağım. 15 dakika bir aramız var. Daha sonra bu konuştuklarımızı bir hasta üzerinde canlı demonstrasyon şeklinde ortaya koyabilmek için bir kısmımız var. If you do have any questions, I will be more than happy to answer them in a block after the theory and in the break between the two sessions. Eğer herhangi bir sorunuz varsa seve seve cevaplarım. Fakat bunu kuramsal kısmın teorik sunumun sonunda ya da 15 dakikalık 2 seans arasındaki oturum arasındaki arada yapabiliriz. Our flagship product is Xelarederm, which is non-cross-link hyaluronic acid and succinic acid for the purpose of the skin rejuvenation. Our flagship is Xelarederm. Bizim amiral gemisi olan ilk ürünlerimizden bir tanesi bu gördüğünüz Xelarederm non-cross-link yani hyaluronik asit and succinic acid. ve süksenik asitten oluşmakta. So I tell you, this is not a mesotherapy. However, the technique of the proper dermal injections are very known for you and very easy, of course, to understand. So regarding the depths and the mode of injection, it will be easy for you. Tabii şunu söylemek isterim. Bu aslında bu açıdan bakıldığında mezoterapi değil ama dermal enjeksiyonlar söz konusu olduğunda sizin son derece aşina olduğunuz, bildiğiniz ve bunun enjeksiyon yöntemi ve derinliği açısından da gayet aşina olduğunuz, bildiğiniz çok benzer bir ürün. So if you want to know which group of treatments it is the group of skin boosters and skin enhancer, which are gel containing syringes. Hangi gruba, hangi tedavi grubuna ait diye öğrenmek isterseniz de Skin Booster ve Skin Enhancer diye cildi boost eden, gençleştiren ve zenginleştiren ürün grubuna, tedavi grubuna girebiliyor ve içerisine girebilir. Jel ihtiva eden bir şirinle gibi düşünebilirsiniz. Our main target and our main indication that we focus on is to improve the quality of the skin by treating the inflammaging process. Peki burada ana hedefimiz, ana indikasyonumuz nedir diye bakarsanız yapmaya çalıştığımız şey cildin kalitesini iyileştirebilmek ve enflamasyon aracılığıyla cildin yaşlanmasını azaltabilmek. The inflammaging is not anymore the theory of aging. The inflammaging has been clinically proven by Dr. Claudio Franceschi from Italy, and Claudio Franceschi in 2010 evaluated and proved that the skin aging is not because of the sun damage. The sun damage is one of the many reasons, but the main thing in the skin aging is now inflammation, subclinical inflammation in the skin. Şimdi inflammaging İngilizce'deki enflamasyonla yaşlanmanın bir araya gelerek oluşturulmuş bir birleşik isim. Yaşlanma aracılığıyla enflamasyon diyebileceğimiz bu terime baktığımızda artık sadece bunun kuramsal yani teoride kalan bir kavram, konsept olmadığını görüyoruz. 2010 yılında İtalya'dan Claudio Franceschi, Doktor Claudio Franceschi aslında şunu kanıtlarıyla ortaya koyabilmiş. Sadece cildin yaşlanması güneşten gelen bir hasarla olan bir şey değil. Bu pek çok faktörün yanı sıra etkisi olan bir durum. Fakat aslında ortaya koymuş ki ana sebep bunun için subklinik bir enflamasyon. So it is characterized in the increased levels of pro-inflammatory cytokines, interleukin and TNF-alpha. Ve bu neyle karakterize oluyor diye baktığımızda artan proenflamatuar stokinleri interleukin 1, 6, 18 ve TNF-alfa'nın artmış seviyeleriyle karakterize olduğunu görüyoruz. How does it work in redermalization?
Peki redermalizasyonda bu nasıl karşımıza çıkıyor? The main signs of inflammaging are decrease in the skin turgor, presence of atrophic scars, post-acne, and so on, hyperpigmentation on the face, dry skin, some allergic reaction, and of course wrinkles. Peki bunun bu yaşlanma aracılığıyla karşımıza çıkan enflamasyonun ibareleri nedir diye baktığımızda cildin kendi doğal turgorunda bir azalma, işte post-akne gibi bir takım atrofik yaraların varlığı, hiperpigmentasyon, kuru bir cilt, bazı alerjik reaksiyonlar ve elbette ki kırışıklıklar. There are many factors or many options in your daily practice to treat the quality of the skin. However, in most cases, doctors do not always pay attention to the skin quality. Aslına bakarsanız kendi pratik klinik uygulamanızda cildin kalitesini tedavi etmeye, iyileştirmeye yönelik pek çok faktör, pek çok seçeneğiniz bulunabilir. Ancak belli durumlarda genellikle hekimlerin buna çok odaklanmadığını, yani cildin kalitesini arttırmaya çok odaklanmadığını görüyoruz. Why it's very easy? Because patient to stimulate the skin, we need more time, and patients want immediate result. Neden? Çünkü bu neden oluyor? Genelde daha fazla zamana ihtiyacımız var cildi uyarabilmek için. Fakat hastalar bize geldiğinde hemen anında bir takım sonuçları görmek istiyorlar. However, when all Botox and dermal fillers are done, when your face is pretty, your patient's face is pretty, without any frowns, wrinkles, sides of volumetric problems, just imagine the skin is dry, with pigmentation, red, and with fine dermal and laxate, let's say. Şimdi mesela botoks ya da derma dolgu, derma filler uygulaması yapıldığında hastanın yüzü gayet iyi. İşte herhangi bir kaş çatma, herhangi bir kırışıklık ya da volümetrik herhangi bir sorun olmuyor, karşımıza çıkmıyor. Fakat bir de şöyle düşünün, işte kuru, pigmentasyonun yüksek seviyede olduğu, böyle ışıltısını kaybetmiş bir cilt karşımıza çıktığında nasıl? And this is not an easy process to treat the quality of the skin, because we need more time and patience and trust from both sides, doctors and patients. Bu bahsettiğim durum tabii ki anında sonuç alınacak şekilde tedavi etmesi çok kolay değil. Çünkü cildin kalitesini arttırmaya odaklanıyoruz. Zaman gerekiyor, sabır gerekiyor hem hekim tarafından hem de hasta tarafından. Usually we talk about some treatments and cosmetics, injectables who contain low molecular weight hyaluronic acid. We hear the positive feedbacks because of this molecule. Şimdi genellikle işte bir takım farklı seçenekler var. Kozmetikler ya da enjekte edilebilen injectable ürünler var. Bunları düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asit içerdiğini duyuyoruz ve gelen geri bildirimler de olumlu. However, the recent studies published only in 2015 shows and confirm that low molecular weight is not a good thing when injected in the medical device because of the increase of pro-inflammatory factors. Fakat yakın zamanda yapılan 2015 yılında da burada yayınlanan bir çalışmaya göre burada aslında düşünüldüğü gibi düşük moleküler ağırlık o kadar iyi bir şey değil. Neden? Çünkü burada artmış bir proinflamatuar etkiden bahsediyoruz. They are rather good in cosmetic products and substances because they easily can penetrate the epidermal layer, but not in the injectables. Yani bunlar tıbbi ürünlerde olduğunda kozmetik ürünlerde daha etkin. Neden? Çünkü enjekte edilebilen ürünlere kıyasla kozmetik ürünlerde kullanıldığında epidermal tabakaya daha kolay bir şekilde penetre edip nüfuz edebiliyorlar. So this is another study confirming that the low molecular weight activates pro-inflammatory mediators, and high molecular weight of hyaluronic acid activates the mediators that reduce inflammatory response. Bu da yine yapılan başka bir çalışma ve bunun teyit ettiği sonuçlara baktığımızda da düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit
proenflamatuar aracıları, medyatörleri aktif hale getirmekte. Hyaluronik asit yüksek moleküllerli hyaluronik asit de enflamatuar yanıtları azaltan bir takım aracıları, medyatörleri aktif hale getirmektedir. Xelarederm contains the high molecular hyaluronic acid of 2.5 million Dalton. Xelarederm ürününe baktığımızda yüksek moleküler hyaluronik asit içeriği olduğunu görüyoruz. 2.5 milyon Daltonluk bir değere eşit bu. The properties of high molecular weight hyaluronic acid are an anti-inflammatory agent. It reduces the pro-inflammatory cytokines. It improves the vascular wall. It inhibits the synthesis of arachidonic acid. And it provides mechanical support of the tissue as well. Bizim ürünümüzde bulunan yüksek moleküller hyaluronik asitin özelliklerine ve faydalarına baktığımızda bir anti-enflamatuar ajan olduğunu görüyoruz. Proenflamatuar sitokinlerin seviyesini düşürmekte, vasküler duvarın geçirgenliğini azaltmakta, arakidonik asitin sentezini inhibe etmekte ve dokuların mekanik desteğini de sağlamakta. So another active substance is here the succinic acid, and you can never find the succinic acid in the medical device, not a mesotherapy cocktail, I mean medical device class 3 until 2025 at least, because it's protected with the patent. Başka bir aktif madde bunun içerisinde bulunan suksinik asit. Bunu normalde mezoterapiden bahsetmiyorum, yani medikal cihazlar olarak, medikal cihazlarda yani sınıf 3'ten bahsediyorum. Mesela 2025'e kadar suksinik asiti bunların içerisinde bulamazsınız çünkü bu tarihe kadar patentli bir şekilde koruma altında. It normalizes the succinic acid, I mean. The microcirculation. Suksinik asitin özelliklerine baktığımızda onu bulamazsınız It yani. has a very powerful antioxidant effect. Mikrosirkülasyonu, mikrodolaşımı normalize etmekte, son derece kuvvetli antioksidan özellikleri sahip. And it is also the hypopigmenting agent. Aynı şekilde hipopigmentasyon ajanı. Xelarederm is manufactured in Italy, in Trieste, has the CE mark. Of course, the manufacturing is according to GMP. The molecule of Xelarederm has the unique double synergic effect. It's high molecular weight hyaluronic acid, and it has an enhanced buffer protection of the product. Xelarederm ürünü İtalya'da Trieste'de üretilmekte. Tabii ki CE işaretiyle kalitesi teyit edilmekte ve iyi üretim uygulamaları uyarınca imal edilmekte. Söylediğimiz gibi çift çok önemli ve benzersiz diğerlerinde bulunmayan çift sinerjik etkiye sahip, yüksek moleküler ağırlığa sahip, aynı şekilde redermalizanın daha iyileştirilmiş ve tampon etkisi yaratılmış bir koruması var. We have 3 concentration. 3 tane konsantrasyonumuz bulunmakta. 1.1, 1.1, 1.8, 1.8, and 2.2. 2.2. And each concentration responds to hyaluronic acid only. Her konsantrasyon sadece hyaluronik asite yanıt vermekte. And the concentration of the succinic acid is 1.6% in every meal of the product. It's the same. Suksinik asit oranına baktığımızda her üründe aynı %1.6 seviyesinde. Our technology includes the double synergic effect, where the combination of succinic and hyaluronic acid protects the product from the fast absorption. So the product will slowly absorb up to 14 days, and in this time stimulate the skin. Bizim bu teknolojimizin içerisinde yine bu çift ya da çiftli sinerjik etki bulunmakta. Bundan kastımız şu, ürün içerisinde bulunan suksinik asit ve hyaluronik asit hızlı bir absorpsiyonu, emilimi engellemekte. Dolayısıyla peyderpey yavaş yavaş 14 güne kadar olan bir emilimden bahsediyoruz. Bu süre içerisinde de cildin uyarılması olmakta. By the slow absorption and by
talking about the hyaluronic acid, we always should think about the swelling, especially if it's not cross-linked. Şimdi özellikle yavaş emilimden ve hyaluronik asitten bahsettiğimizde her zaman aklımıza bir şişme durumu gelmekte. Özellikle de çapraz bağlı olmadığında. Hep bize bunu düşünüyor. This is why we do have different concentration of hyaluronic acid that are suitable to treat many ages and many morphotypes, basically to be both beneficial and safe in terms of swelling. Tam da bu nedenle ötürü az önce bahsettiğimiz gibi çok farklı konsantrasyon seçenekleri sunuyoruz hyaluronik asit anlamında. Böylece hem farklı yaş gruplarına hem de farklı morfotiplere uygun olabilir ve bunu bir yandan faydalı olurken bir yandan da güvenlik profilini yüksek seviyede tutabilir. For example, if we have a fatigue morphotype or early aging young women, we can easily use the lowest concentration 1.1. Mesela daha yorgunluğun ön plana çıktığı ya da erken dönemde yaşlanan genç kadınlar ya erken yaşlanma gibi bir durum varsa en düşük konsantrasyon olan 1.1'i rahatlıkla kullanabiliriz. If we have deformational faces, which are typically Eastern European, but because Turkey is multinational, I mean many origins, many races are mixed, you do also have many deformational morphotypes, and we also will use 1.1 or 1.8 to reduce the swelling. Ya da deformasyon tipinde bir takım morfotipler karşımıza çıkabilir. Genelde Doğu Avrupa'da görülür ama Türkiye'ye de baktığımızda özellikle köken, arka plan olarak çok farklı gruplardan gelen insanlar olduğu için de orada da bu şişmeyi engelleyebilmek için 1.1'de kullanılabilir, 1.8 konsantrasyonda kullanılabilir. For finely wrinkled or for muscular phototypes, which do have usually these morphotypes has the dry skin and very dry skin, we tend to use the higher concentration of course. Özellikle işte böyle ince kırışıklıkların olduğu ya da daha müsküler, daha kaslı yüz tipleri için ki genelde bunlar kuru ve çok kuru cilt tipleri olarak seyrederler. Burada da çok kolaylıkla 1.8 en yüksek konsantrasyonumuzu kullanabiliriz. So basic course 2.2, the highest is 2.2, yes. 2.2 evet. So to be beneficial in the treatment, to have a long-lasting effect and respect from your patients with no problems, we should strictly follow, or better to say not strictly follow, of course, understand and realize the protocol of use. Şimdi daha kalıcı bir etki sunabilmek için ve elbette ki herhangi bir sorun olmaksızın hastanızın da memnun kalmasını sağlamak, size de güvenmesini sağlayabilmek için burada kullanım protokollerini çok iyi anlamalı ve içselleştirmeliyiz. First of all, we should understand that this is a biological and mechanical stimulation of the injection. So in every stimulation of the skin should be at least within 1 month. Şimdi her şeyden önce at least 1 month. Evet. Her şeyden önce burada biyolojik bu enjekte edilen malzemenin biyolojik ve mekanik bir uyarımından ibaret olduğunu anlamalıyız ve bu cildin her uyarımı da her 1 ayda bir olmalı. So this is why the correct protocol is when we treat at least 3 sessions every second week the skin. Tam da bu nedenden ötürü, bu bahsettiğim nedenden ötürü en az 3 seans gerçekleştirilmeli bu tedavi ve her 2 haftada bir olacak şekilde aralıklarla yapılmalı. If we see that we need stronger or lower concentration, we might switch to another concentration on the next treatment, of course. Tabii daha düşük ya da daha kuvvetli bir konsantrasyona geçmemiz gerektiğini hissettiğimizde bir sonraki seansta ilgili değişikliği yapabilir ve o konsantrasyona geçebiliriz. So 3 treatments with the 2 weeks interval will be most beneficial for patient, and the result will last 9 to 12 months. Yani 2 hafta aralıklarla yapılan 3 tane seanstan bahsediyoruz. Bunun kalıcılığı da 9 to 12 months, 9 ila 12 ay olacaktır. Our post-marketing
let's say, service, they do surveys. Surveys. Our post-marketing surveys tell that 55% of ladies being treated with 3 treatments of Xelarederm do like to make the new treatment course after 9 months. Şimdi bizim pazarlama sonrası bölümümüzün yaptığı çalışmalara ve kadınlarla bu tedavi Xelarederm ürünlerini kullanıp o protokolle tedavi olan kadın hastalara yapılan anketlerden şu sonuçları paylaşmış. Bu tedaviyi gören kadınların %55'i 3 seans Xelarederm tedavi aldıktan sonra yeni tedaviyi 9 ay sonra başlatmak istediklerini dile getirmişler. How it works for hyperpigmentation? Peki hiperpigmentasyon için nasıl bir etki ortaya koyuyor? So for hyperpigmentation, here works the succinic acid in any concentration because it doesn't depend really from hyaluronic. Burada hyaluronik asite çok bağlı olmadığı için suksinik asit herhangi bir konsantrasyonda işe yarıyor zaten. The hypopigmentational effect, so the effect of the skin lightening, we did observe empirically for many years. Burada hiperpigmentasyon etkisi, yani cildin rengin açılması, aydınlık hale gelmesi etkisini yıllardır zaten empirik olarak gözlemliyoruz. But the firstly only described the proper mechanism of succinic acid by Maurizio Ciccarelli in 2016. Fakat çok böyle sistematik, düzgün bir biçimde suksinik asitin hiperpigmentasyon anlamındaki etkisini sistemik olarak açıklayan ilk kişi 2016 yılında yaptığı çalışmayla Doktor Ciccarelli olmuş. Succinic acid binds the copper ions and these chelating compounds block the tyrosinase and lead to stop of the melanin proliferation. Burada suksinik asit bakır iyonunu bağlıyor. Bu da şelat bileşenine neden oluyor. Bu da tironizazı bloke etmekte ve melanini de bloke etmekte, bastırmakta. So, and as you see, as in the treatment suggestion or recommendation by American Academy of Dermatology, the inhibition of tyrosinase is the first and very important stage to start for hypopigmenting procedures. Dolayısıyla Amerikan Dermatoloji Derneği'nin ya da akademisinin burada tavsiye kararlarına baktığımızda, tavsiye niteliğindeki kararlarına baktığımızda tedavide ve hipopigmentasyon anlamında ilk kısım ve en önemli kısımlardan biri tirozinazın inhibisyonu. We received the clinical cases starting from Vietnam and Malaysia in the Far East, finishing to Chile in the West, from Norway to South Africa, and we have good clinical evidence of the use of the product. Ve burada klinik vakaları, klinik olguları almaya işte doğuda Vietnam ve Malezya'dan Şili'ye, sonra kuzeyde Norveç'e, oradan da Güney Afrika'ya uzanacak geniş bir kapsam içerisine almaya başladık ve ürünün başarılı olduğuna dair klinik sonuçlar da oldukça umut verici. And this clinical evidence starts even from 2013, where the product was still without the CE mark. So we had registrations even before CE mark. So we have more than 5 years of perfect clinical evidence. Yani şimdi bu klinik kanıtlar hatta 2013'ten bu yana almaya başladığımız klinik kanıtlar ki o zaman da tescil edilmişti ama CE işareti alınmamıştı. 5 yılın üzerinde son derece harika sonuçların, klinik kanıtların elimizde olduğu bir durumdan bahsediyoruz aslında. So all the pictures that I will show you are the pictures made 1 month after 3 sessions of treatment, so which means 60 days after the start of after the first procedures. Size bütün göstereceğim görseller bundan sonra bir aylık sonrası 3 tane seansın yapıldığı tedaviden bir aylık sonraki çekilmiş görseller. Yani ilk başladığı günden sonra 60 gün geçmiş. Reduction of pigment spots made by Visium. Visium'la burada çekilmiş ve pigment lekelerinde bir azalma.
reduction of fine wrinkles and dermal lines, İnce kırışıklıklarda ve dermal kırışıklarda azalma, improvement of the skin texture, cilt tekstürünün, dokusunun iyileşmesi, improvement of subclinical photo damage and inflammation, subklinik güneş hasarı ve photo damage and subclinical Evet. pigmentation. ve pigmentasyonun iyileşmesi. This is the same lady measured with black UV. Bu aynı hanım bununla ölçülmüş. Reduction of telangiectasia and skin redness, Cilt kızarıklığında ve diktazide azalma. and as a conclusion, so our clinical trials Sonuç and olarak post-marketing studies, they show that the vascular network basically is decreased by 20%, pigmentation around 30%, I mean the general solar pigmentation, and the manifestation of UV spots decreased nearly by 56%. Peki sonuçlara geldiğimizde bizim yaptığımız klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası departmanın yaptığı anketler sonucunda vasküler ağda ve onun manifestasyonlarında, tezahürlerinde %20 oranında azalma, genel solar pigmentasyondan bahsediyorum, %30 oranında azalma ve UV lekelerinin ortaya çıkmasında, kendini ortaya koymasında da %56 noktasında bir azalma. The protocol of the treatment Tedavi protokolüne baktığımızda includes the identification of the proper product, so the morphotype of the patient, hastanın morfotipini tespit ettikten sonra buna bağlı olarak uygun ürünün tespit edilmesi, identifying of the main problem. ana sorunun tespit edilmesi, Then if we did identify the main problem, we identify the mode of injection. bunu tespit ettikten sonra, ana sorunu tespit ettikten sonra enjeksiyon modunu, yöntemini tespit ediyoruz. If we do need to treat more the pigmentation of the skin, the redness of the skin, we prefer, or tiny wrinkles around the eyes, we prefer more the needle injection. Mesela genel olarak ana sorun pigmentasyonsa, kızarıklıksa ya da gözün etrafındaki böyle hafif hafif ince kırışıklıklarsa o zaman işte iğne aracılığıyla enjeksiyon yöntemi. If we prefer the improvement of the skin tone, so to lift the skin, to rehydrate the skin, to treat a little bit the extracellular matrix, so subcutaneous, we choose superficial microcannula injections. Eğer mesela cildin tonunu artırmak istiyorsak, yeniden bir hidrasyon sağlamak istiyorsak, bir lifting etkisi yaratmak istiyorsak ya da ekstraselüler matriste bir iyileştirme yapmak istiyorsak o zaman süperfisyal mikrokanüle kullanabiliriz. And also we should provide a proper post-treatment care, which we do have with our product Profi Deluxe. Ve tedavi sonrasında da tabii ki son derece uygun bir bakımı sağlanması gerekiyor. Onu da bu ürünümüzle gerçekleştirebiliyoruz. Profi Deluxe ürünümüzle. If we stick to the needle injection, Eğer iğne enjeksiyonunu seçtiysek, we should know the proper depth and the proper size of the papule. burada uygun papülün uygun boyutunu ve derinliğini bilmemiz gerekiyor. The main, let's say, unconfidence or the main false expectation of patients comes if the papules are ejected too large or too superficial. Genelde şöyle bir güven eksikliği diyelim ya da yanlış bir beklenti hasta tarafından eğer papüller çok yüzeysel ya da çok büyük enjekte edilirse mesela bu yanlış bir beklenti olabiliyor hastalardan. So I will, on the clinical, on the training, practical training, the most important for you to avoid some kind of unexpected swelling or so on will be just to look the depth and the size of the correct papule. Dolayısıyla burada demonstrasyonda da belki onu konuşuruz. Yapacağımız şey gereksiz bir şişme durumundan kaçınmak istiyorsak
papülün doğru derinliğini ve boyutunu ayarlayabilmemiz son derece önemli. I always see false injection by very experienced doctors because they didn't wanted to listen or to look on the training. I'm sorry, but if injected too superficially, the high molecular weight will be absorbed within a week, and it is, of course, not appreciated by our patients. Yani maalesef bazı hekimler başka yerlerde bu eğitimle çok dikkat etmedikleri için, bakmak istemedikleri için ya da bakmadıkları için yanlış bir takım enjeksiyonları yapmak durumunda kaldılar. Çok üzgünüm bunu söylediğim için ama olmaz çünkü eğer çok süperfisyel, çok yüzeysel bir enjeksiyon yaparsanız o yüksek moleküler ağırlık birden emileceği, absorbe edileceği için bir hafta gibi bir sürede absorbe olur. O da şişmeye neden olur. For example, this is the same if you treat it like a blanching technique. It will not be beneficial to treat with the so-called blanching technique. Yani burada işte blanching tekniği gibi aslında. Burada blanching tekniği gibi uygularsanız o zaman başarılı istediğiniz sonucu alamazsınız. Or if you will perform accidentally or just understanding it too big deposits under the eyes, even of the lowest concentration, of course it's going to give you a swelling. Ya da herhangi bir hatadan ötürü vesaire gözün altına da çok büyük depozitler şeklinde enjekte ederseniz de o da yine bir şişmeye neden olacaktır kaçınılmaz biçimde. We can use it for face, neck, chest and hands, and these are areas of the most use of the product, of course. Bu ürünü yüzümüz için, boynumuz için, göğüs bölgesi için ve eller için kullanabiliriz. Zaten ürünün en çok kullanıldığı yerler de bu şekilde. So, of course, we can use microcannulas, and the most we are using 22 and 25 gauge. Söylediğimiz gibi mikrokanülleri kullanabiliriz. En çok kullanılanlar da 22 G'ler ve 22 and 25. 25 gauge'luk ve 22 gauge'luk olanları en çok kullanılanları. The main thing when you inject cannula, you should know you should be maximum superficially to the dermis, almost parallel to the skin. Burada kanüla kullanırken dikkat edilmesi, hatırlamamız gereken konulardan biri dermise maksimum süperfisyel, yüzeysel seviyede olmalıyız. Neredeyse cilde paralel olacak şekilde. And of course, to treat the post procedure. Tabii önceden de söylediğimiz gibi prosedür sonrası, post prosedürde de gerekli bakımın yapılması önemli. So, the main suggestion is to avoid the sun exposure and the steam and heat for 24 hours. En önemli karşımıza çıkan tavsiyeler 24 saat boyunca güneş maruziyetinden, işte saunadan, hamamdan, bu buhara maruz kalmaktan kaçmalıyız, kaçınmalıyız. And of course a lot of alcohol just because of the vessel and swelling. Ve damarlar ve bunun yaratabileceği potansiyel şişme nedeniyle de çok fazla alkolden ya da alkolden kaçınmalıyız. If we talk about the possible complication of the treatment, Tedavinin olası komplikasyonlarından konuşmamız gerekirse, they might be the only one as an urticaria-like reaction, so slight redness and itching. yani işte burada çıkabilecek böyle ürtiker sorunları gibi hafif bir kızarıklık ve kaşıntı hissi olabilir. And this is in only case when the patients do not follow the recommendations of avoiding the heat temperature. Bu da hangi durumda olur? Sadece tek bir durumda olur. Sıcaklıkla ilgili olan tavsiyeye uymazlarsa prosedür sonrası ancak öyle bir durumda karşımıza olası bir komplikasyon çıkabilir. However, this is a transitory condition Fakat bu geçici bir durumdur. and it will last 7 days with the treatment Ve tedaviyle birlikte 7 gün sürer. and a week without the treatment. Tedavi olmadan da bir hafta sürer. Tedaviyle 7 gün, tedavisiz bir hafta. So this is like let's say lichen planus. I mean if I compare, this is not a condition. It's like lichen rosé. Sorry, it's like a pink lichen. Lichen. Pembe olan, pink, roze yeah, olan rose. gibidir yani. So it's just a comparison. So Kıyaslama için tabii öyle olduğundan değil de. so this is a kind of reaction where succinic acid is damaged
with the temperature of more than 45 degrees, in the tissue. Şimdi aslında ne olur? Böyle bir durumda, öyle bir durum ki süksinik asit o maruz kalınan derece 45 derece veya üstüne çıktığında dokudaki süksinik asit hasar görüyor. If you look for our stability on the box, it is indicated +5 until +30. Zaten kutunun üstündeki açıklamalara bakarsanız indikasyonlar +5 ile +30 derece gibi bir yelpazede, bir aralıkta karşımıza çıkıyor. And it is stable, so all our distributors just follow and keep very high attention to the temperature even in hot summer. Stabilitesi bu şekilde, sıcaklık stabilitesi 5 ile 30 derece. Bütün distribütörlerimiz de bu konuda çok titizler. Çok sıcak yaz aylarında bile o derecelere çok dikkat edin. Our stability tests also say that the product will not be changed in the temperature for 45 degrees for 72 hours. It's because of transportation reasons. Aynı şekilde şirkette yapılan, ürün için yapılan stabilite testleri de şunu öne sürmekte. İşte bazen bir yerden bir yere aktarımda 72 saate kadar 45 dereceye dayanabilme, yani stabilitesini koruma özelliği vardır. So it is very safe and stable, the product. Yani ürüne Do not worry baktığımızda- about some side effects. Ürüne baktığımızda kendisi hem çok stabil hem de çok güvenli. Bunun gibi bir takım yan etkiler hiç aklınızı bir çekince olarak kalmaz. I injected it even in Saudi Arabia. We have good sales in Saudi Arabia, so they like it and they have no problems. Suudi Arabistan'da bile bu arada enjekte etti ki bu arada son derece popüleriz. Gerçekten bir sürü hastaya enjeksiyonu yaptık. Mutlular, hoşnutlar. So we finish with our some of the befores and afters. Şimdi bitirirken bazı önce ve sonra görsellerine bakalım. So you see nothing has changed, but the skin, in terms of frowns, folds, but the skin and the patient looks definitely better. Kaç seans sonra? How many sessions this is? All sessions, 3 sessions, Hepsi all 3 seans. patients. Bütün göreceklerini söyle. Yani genel olarak çok majör bir değişiklik 30 var days birlikte. after third session, sorry. 30 gün, 3 tane seans. Hangi ürün kullanılmış? Which product have you used? 1.1 for her. 1.1 kullandık bu hanım için. Bence altı. Another lady, Başka bir hanımefendi. another typically Caucasian lady, Çok tipik bir Kafkas profili, başka bir hanım. typically Western European wrinkling mouth type, Çok tipik Batı Avrupalı kırışıklık profili. measured by post-acnes. Burada postaknelerle ölçümlenmiş. Of course, it will not treat the old scars without some further mechanical stimulation, but the post-inflammatory pigmentation and the texture will be definitely better. Tabii ki burada bir takım mekanik stimülanlar olmadan, uyarım olmadan bu eski skarlar gitmeyecek. Ama en azından şu haliyle enflamasyon anlamında bunun iyileştiğini görüyoruz, pigmentasyon anlamında. Also, another story, Başka bir örnek. and this is the end of the story about the Xelarederm for now. Bu da bizi şimdilik Xelarederm'le olan kısmı sonuna getirmekte. Any questions so far, or we go quickly to the next step? Var mı sorunuz, yoksa hızlıca bir sonraki kısma da geçelim mi? Okay, we proceed to our next session to keep our time. Zamanlayı kullanmak adına ikinci seansa geçelim dilerseniz, ikinci oturuma. So, our next product Bir sonraki ürünümüz is called Electri. Electri adlı ürünümüz. Electri is also the combination of the hyaluronic and succinic acid. Electri ürünü de aynı şekilde süksinik asit ve hyaluronik asit kombinasyonu. However, we have 1 or 2 meals in Xelarederm. Fakat Xelarederm'de 1 ya da 2 mil var. Here we Evet. have 1.5, and the most important here
is the concentration of hyaluronic acid, which is 0.55. Burada 1.5 ml olduğunu görüyoruz. Önemli olan kısımda dikkatinizi çekmek isterim. Hyaluronik asitin konsantrasyonu 0.55. And I will explain you scientifically, prove why does the concentration of hyaluronic acid is necessary and useful here. Burada size bilimsel olarak hyaluronik asitin bu konsantrasyonda neden bulunması gerektiğini ve faydasını size açıklayacağım. We suggest to use Electri as the first injection, as the single injection to young ladies or to tired morphotype of the face. Biz özellikle genç ciltlere ya da yorgun görünen morfotiplere ilk enjeksiyon ve tekli enjeksiyon olarak bunun kullanımını öneriyoruz. And also we suggest to use Electri for the periorbital treatment, for the periorbital puffiness, as the treatment for this area. Aynı şekilde Electri periorbital şişliği de gidermede öneriyoruz. So we treat it where they have the first signs of aging or tired face. İlk yaşlanma belirtileri ya da yorgun yüz belirtileri çıktığında tedaviye başlıyoruz. It is suitable for ladies between 25 and 35, let's say. 25 ila 35 yaş arasındaki genç hanımlar için uygun. It is a non-course treatment. Bu bir dizi şeklinde seans gitmeyen bir tedavi. And this is the kind of treatment which gonna be the first injection and which gonna be easier for you to treat the myth of or the fear of doing the first injection to the ladies. Bu özellikle dediğimiz gibi işte ilk enjeksiyon tedavisi ve kadınlarda işte o ilk enjeksiyon korkusu ya da miti diyebileceğimiz bir durum var ya, onu kırmanız açısından da kolay bir uygulama. If injected properly, the blebs, the papules, gonna stay not more than 3 hours. Eğer doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde enjekte edilirse o papüller 3 saatten fazla papüller kalmaz. And our, let's say, satisfaction tests, satisfactional post-marketing observation says that one treatment is enough for 1.5 till 2 months. Ve gene işte hasta memnuniyet testleriyle pazarlama sonrası departmanın yaptığı anket sonuçlarına baktığımızda bir uygulama sonrasında, enjeksiyon sonrasında 1,5-2 aylık bir süre gayet iyi gittiğini görüyoruz. So, let's say as next, Electri is an injectable mixture that is ideal for eliminating the signs of early aging in both men and women of young and those who are doing the injection, the procedure for the first time. Şimdi Electri'yi tanımlayacak olursak aslında enjekte edilebilir bir karışım ve hem erkeklerde hem de kadınlarda erken yaşlanmanın belirtilerini bertaraf edebilmek için ve bunu ilk kez hayatlarında bir enjeksiyon yöntemini deneyen hastalar için son derece ideal. So, as I have mentioned, visible effect, short recovery, no edemas. Önceden de söylediğim gibi görünür bir etki, tek bir prosedürle hemen hızla ayağa kalkma, 3 ila 6 saatten bahsediyoruz ve ödem gibi herhangi bir yan etkisi bulunmamakta. So, how to do this injection? Peki bu enjeksiyonu nasıl yapacağız? We focus on the main problem first. Öncelikle ana sorun neredeyse oraya odaklanıyoruz. We can perform not the full face. Ama bütün yüze yapamıyoruz. Just focus as stated on the picture Sadece görsellerde belirtildiği gibi bir yere odaklanın. on the main zones. Ana bölgeler neresiyse oraya odaklanın. We do a very tiny blebs of 0.5 millimeters. Burada 0.5 milimetrelik bir aralığımız, çalışma bölgemiz var. And we do the distance between row depending on the zone from 0.3 to 1 centimeter. Ve bu tabii ki bölgenin büyüklüğüne göre değişecek biçimde bu oklar arasındaki aralık 0.3 santim ile 1 santim arasında değişebilir. And the amount of 1.5 ml here is very suitable even if you want to do full face. 1.5 ml son derece uygun, bütün yüze çalışmak isteseniz bile son derece uygun. I suggest here to use 32 gauge needle of 4 millimeter. Burada 32 gauge'luk yani 4 milimetrelik iğne kullanmanızı öneriyorum. All our products are packed with 30 gauge needle because of the registration.
tescili nedeniyle bütün ürünlerimiz 30 gorculuk iğnelerle paketlenmiş geldi. And every country has their different brands of mesotherapy needles, let's say. So the most suitable needle going to be here 32, not 4 millimeters. Burada tabii her ülkenin kendince bir takım mezoterapi iğneleri ve boyutları bulduğu için en uygunu 32 gorçluk olacaktır. 4 milimetre pek değil. So how it works? Peki nasıl sonuçlar veriyor ve It may be not very visible in terms of befores and afters, Burada tabii önce ve sonrasında çok aşırı görünür olmayabilir. but if you look, for example, for the hidden pigmentation, it's like this. Ama bakın gizli pigmentasyon olarak baktığımızda böyle daha görünür. If we look for the visible pigmentation, it's like here. Burada da görünür pigmentasyon şu şekilde. If we look about the skin redness, Cilt kızarıklığına baktığımızda, if we talk about effects on the skin texture, tekstürde doku üzerindeki etkisi bu şekilde and as a conclusion, ve sonuç olarak it improves the one single treatment by young people, genç insanlara yapılan tek seferlik bir improves enjeksiyon. the vascular network by 64%, pigmentation 41%, UV response 12%, and skin texture improves on 18%. Vasküler network azalımı %64, pigmentasyon %41 oranında azalıyor, UV lekeleri %12 oranında azalıyor ve cilt dokusundaki iyileşme %18. And we have, as I have mentioned, the special technique of injection for express correction of the age-related problems for periorbital zone only. Önceden de söylediğimiz gibi yaşla bağlantılı değişiklikler ve sorunları gidermek üzere sadece periorbital bölgede ekspres bir düzeltme için özel bir yöntemimiz var. This is the ratio now. This is the lymphatic vessel, the lymphatic system of the face. Bu yüzün lenfatik sistemi. So as we see, all the collectors that do go from the periocular area respond to the ear. Bakın perioküler alandan geçen her şey burada bir tepki olarak, bir yanıt olarak burada görüyoruz. Buraya geliyor. And these vessels starts on the scalp of the forehead. Ve alnımızın üstündeki bu kafanın şu kısmından başlıyor bu damarlar. On the upper and lower eyelid, Gözün altındaki göz kapağından, and some of them even on the alias of the nose. hatta bazıları şu üstündeki ki burnun kemer kısmına kadar bile uzanmakta. And all the lymphatic collectors are over here. Bütün lenfatik kolektörler de burada toplanmakta. Lymphatic drainage technique is carried out by injecting the superficial layer of the dermis using of microblebs technique along the main lymph drainage vessels of the face. Lenfatik süzdürme ya da drenaj tekniği burada dermisin yüzeysel tabakasına enjeksiyonla gerçekleştirilmekte. Yüzün lenf drenaj damarları, ana damarları boyunca mikropapüler, mikroblanşlerin kullanımı tekniğiyle yapılmakta. This is the scheme how to inject. Bu genel olarak bir bakıyorsunuz ve And you can edilen yerler. use the scheme even properly as counting the lines. Hatta yani bu şekli böyle bunları sayarak bile düzgün bir şekilde yapabilirsiniz enjeksiyon. All our protocols and presentations of today are on the slides of our distributor. They do have the USB and they can send you, your medical representative can send you the slides. Bu arada bütün bu size vereceğimiz, paylaşacağımız belgeler ve yaptığımız sunumlarda buradaki medikal distribütörümüzde bir USB olarak bulunmakta. Sizinle ilgili biçimde bunun iletişimini gerçekleştirirler. So here it is very crucial, the concentration of hyaluronic acid. Due, it's very close to physiological and it is not hydrophilic and it is really interacting because of succinic acid with the lymphatic vessels by constricting them. Burada konsantrasyonundan bahsetmiştik hyaluronik asitin Electri'de. Fizyolojiye son derece yakın. Bundan ötürü de hidrofilisitesi gerçekten yani, buradaki lenfatik damarlarla gerçekten bir etkileşim içerisine girmesini sağlıyor succinig asiti. So as I have mentioned, hyaluronic acid makes no hydrophilic drainage and succinic acid further constricts the lymphatic vessels
improving the hypophysis. Önceden de söylediğimiz gibi hyaluronik asit hidrofilik değil ve burada da suksinik asit lenfatik damarlarla etkileşime geçmesini sağlamakta. Bu da oradaki göz etrafındaki şişmeyi engellemekte. Also, for one sessions, you will never see the effect of dark circles because of the hereditary dark circles, because the tyrosinase should be influenced like at least for 3 sessions of treatment. Ve burada tek bir seansla bile, tek bir uygulamayla bile kalıtsal dark circle, Hereditary. Evet. O koyu halkalar olmayacaktı. Çünkü tirosinat zaten 3 seans boyunca normalde o etkinliğini korumakta. There are two types, types of dark circles. The puffy eyes because of venous swelling, and the hereditary hyperpigmentation like by darker skin phototypes or Arabic population. Şimdi koyu halkalardan çok majör olarak, genel olarak koyu halkalardan bahsederken genelde 2 gruptan bahsetmek mümkün. Bunlardan ilki işte venöz olarak karşımıza çıkan bir şişkinlik. İkincisi de daha koyu cilt tipiyle işte Arap tipi dediğimiz cilt tipinde de gördüğümüz kalıtsal hiperpigmentasyonda karşımıza çıkan koyu halkalar. Electri would be beneficial as the single treatment for puffy eyes and decrease the venous component of dark circles. Electri özellikle de bu şiş gözlerin azaltılmasında, tedavi edilmesinde çok daha faydalı olacaktır venöz bileşeni nedeniyle. However, if you would like to be beneficial in treating the hereditary hyperpigmentation, Fakat bu bahsettiğimiz ikinci grup olan kalıtsal koyu halkaları tedavi etmek istiyorsanız, you should perform at least 3 treatments, of course, to work proper on the pigment. Tabii ki pigmentin üzerine odaklanarak 3 seans tedavi etmeniz gerekiyor. Our Saudi Arabian doctors are using here even 1.1 concentration. Mesela Suudi Arabistan'daki doktorlarımız bu ürünü 1.1 konsantrasyonunda However, if I kullanmakta. mentioned the concentration of succinic acid is always the same. Ama yani suksinik asitin seviyesi hep aynı. So what is needed here to understand that because of low concentration of hyaluronic acid, I do even inject 2 rows on the upper eyelid. Burada anlaşılması gereken önemli şey şu, hyaluronik asitin düşük bir konsantrasyonda bulunması nedeniyle özellikle de göz kapağının üst kısmına 2 sıra olacak şekilde bunu uyguluyorum. However, this is my private approach, and this is off-label, let's say, because all the injection to upper eyelid are clearly stated as forbidden in every medical device. Bu tabii benim bireysel, kendimce sizinle paylaştığım bir uygulama. Elektriden bahsediyorum. Değil mi? Şu an özüstü elektrik. Evet, çünkü you're talking about Electri, Electri, right? yeah. Evet, Electri'den bahsediyorum. Çünkü normalde hangi medikal cihaz söz konusu olursa olsun biliyorsunuz gözün üstüne uygulanması önerilmiyor, yasak. And of course, please ask your patient to follow the post-procedure downtime period. Bir de lütfen kendisine, hastanıza tedavi sonrasında, prosedür sonrasında ilgili gerekli bakımı yapması gerektiğini ve olur da işte bir süre nekahet böyle bir dinlenmesi gerekirse öyle bir süreden de bahsedin. The only thing that I really did not guarantee to my patients is not having a bruise if you work with the needle. It's the only one. Yani tek garantisini veremediğim şey hastalarıma eğer iğneyle uygulamayı yapıyorsanız yani böyle bir morluğumsu gibi bir şeyin olmayacağını veremiyorum. So I will show you today clearly how to use Electri on periorbital area. Ben bugün size periorbital bölgede Electri nasıl kullanılır bunu açıklamaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. So, and this is everything very clear and very precise, very short about Electri. If you do have questions, please ask them. Bu arada yani çok açık, seçik bir de çok da kısa. Sorunuz olursa da lütfen sorun. Do you have any questions regarding? Var mı Electri ile ilgili? Please. Buyurun. Sorduğumuz demin
koyu halkalarda in the dark circles. panda göz dediğimiz olayda da etkili midir? Does it have effect on the phenomenon called the panda eyes? Panda eyes. Panda eyes in terms of which kind of phenomenon? I did not. I'm not. Let's say I didn't hear this kind of terminal. Maybe you will explain Belki more. açıklamak ister misiniz? Hani panda göz ifadesini çok duymadığım için. Araplarda daha çok oluyor. O kendi açık tenli olup da göz çevresi çok koyu. Well, you know, this could be described as the phenomenon where the patient has actually a very fair, very light skin tone, whereas the zone around the eye is very dark, like really panda, white Really to panda. black. So maybe this Gerçek is. panda gibi. Yeah, I really don't know this kind of phenomenon properly, but I'm not like confident to answer the question precisely regarding this phenomenon. Yani çok bu olguyla aşina olmadığım için şimdi size tam kesin şudur demekten çekiniyorum. But basically, Ama there are genelde, three problems of dark eyes. şimdi genelde gözün altındaki o kısmın koyu olmasında 3 tane ana sorun karşınıza çıkıyor. First of all, for all type 1, type 2, type 3 skin phototypes, it's mostly 80% venous component. Genelde yani tip 1, tip 2, tip 3 fototiplerin hepsini düşündüğümüzde genelde karşımıza çıkan şey venöz bileşeni, komponenti. Because the orbicularis oculi, if you look it's on the dissection, it is blue. It is of the blue color because of many veins. Pek çok damar olduğu için disekte edip orbicularis oculi'ye baksanız mavi, renk mavi. So in this case we have our injectable treatments are very satisfactional in terms of reducing the venous making or increasing, better to say, the venous draining by Electri. Yani özellikle de bu enjekte edilebilir tedavi çözümlerimizde mesela Electri'de o venöz drenajı ya da süzdürmeyi azalttığı için çok başarılı olduğunu Secondly, görüyoruz. this is also İkinci olarak da visible in some cases of treatment of tear trough with the fillers. Mesela dolgularla tetraf kısmı yani şeklinde uygulamasında genelde daha görünür bir hale geliyor. Second type of darkness is hereditary. Hereditary born pigmentation. It might be type 3, type 4, type 5 phototypes. İşte ikinci gruptan bahsetmiştik ya, kalıtsal olan bir fototip pigmentasyonu var. İşte tip 3, tip 4, tip 5'ten bahsediyoruz. This is mostly also seen by Asian and Arabic populations. Bu da genelde Asya ve Arap popülasyonlarında karşımıza çıkan. Here would be beneficial the Xelarederm Electri treatments. Xelarederm Electri tedavileri burada bir çözüm sunacak. Of course, if you have very deep difference of the skin and periocular skin, you should add extra some very powerful like lasers, like even peels, I mean lightening peels, some heavy artillery, let's say. Ama tabii sizin bahsettiğiniz gibi işte mesela oküler bir cilt varsa yani normal cilt tipiyle göz etrafındaki bölgenin tip tonu arasında çok ciddi bir fark varsa o zaman aklımıza işte lazerler geliyor. Cildin rengini, koyuluğunu açmaya yönelik bir takım piller, soyma çözümleri geliyor. Yani orada artık ağır teçhizatı kullanıyoruz tabiri caizse. Just only that we should be clear before ourselves that to treat the hyperpigmentation or hereditary one or hypermelanosis, we should cover at least 3 of 6 chains in the pathogenesis of melanin. Yani bence yapılması gereken şey aslında tedaviye başlamadan önce odaklanacağımız konuyu tespit etmek. İşte hiperpigmentasyon olabilir, bu kalıtsal bir böyle işte koyu halka durumu olabilir, hipermelanozis gibi bir durum olabilir. Ama en azından melaninin patojen süresince işte o seyrinde en az 6 tanesinden 3 tanesine bir çözüm üretebiliyor olmalıyız. And of course, any 10 to 15% of the dark circles by any kind of population or race or phototype are because of the
skull bones because of the nose and orbital borders. Tabii bir de artık ırkı, milliyeti neyse artık hani o kalıtsal olarak geldiği arka planından bağımsız olarak da bu koyu halkaların ya da bunların görüldüğü insanların %10 ile 15'indeki bir kısımda da vücudun yani yüzün anatomisinde o burun ve kafatası kemikleri nedeniyle de oluştuğunu görüyoruz. Just because the light is falling with the different angle and making this area dark. Işık farklı bir açıyla geçip düştüğü için bu bölgenin daha koyu görünmesini sağlıyor. In this case, we of course we know everybody that we use volumetric fillers to change a little bit the shape of the nose, the skull bone or the orbit. Burada da tabii ki hepimiz biliyoruz, volumetrik dolgularla da çalışıyoruz. İşte burnun ya da kafatasının şeklini değiştirme gibi, evet. And to sum up and to summarize, because we are all experienced here, of course we are have very tricky patients that do want something from the first treatment. Toplayacak olursak, hepimiz de burada son derece deneyimli hekimlersiniz. Özetleyecek de olursak, elbette ki bazen çok ikircikli, yani çok talepkar müşterilerimiz, hastalarımız olabiliyor. Çünkü hemen ilk seanstan, ilk uygulamadan sonra bir şey görmek istiyorlar, bir sonuç. Of course you may treat me now like a lecturer on the student bench, you know, and you are sitting like a student, but it's not. To the patients and your options and your possibilities that we do can. Then we'll be successful and with no problem. Sorry maybe for being too as a lecturer, yeah, as the Burada professor. sanki gerçekten de hani tereciye teri satar gibi olmaktan da imtina ederim. Öyle değil, sakın öyle algılamayın ama gerçekten bir kere daha dile getirmek istediğim şu. Bunu açık seçik bir biçimde hastamıza ifade etmek ve beklentilerini ona göre ayarlayabilmek ve dürüstlükle aslında bu paylaşımı yapmak sahiden belki de işimizi çok kolaylaştıracak bir konu. So thank you for the question. Now you know how it works, in which kind of dark spots it may really properly work. Çok teşekkür ederim sorunuz için. İşte bunları da belki netliğe kavuşturduktan sonra hani hangi bu koyu halkalarda işe yarar, iyi sonuçlar verebilire dair bir fikir verebilmişimdir. Thank you. So we have been working now 1 hour because we started half an hour later. Şimdi yarım saat geç başladığımız için 1 saattir aslında sunum yapıyor oluyoruz. So I want to respect your time as well. Ben zamanınıza da tabii ki çok saygı duyuyorum. Please listen to another 15-20 minutes an academic part. Bir 15-20 dakika daha kuramsal akademik kısma eğer hazırsanız. And then 15 minutes break and we proceed to... Sonra 15 dakika ara verir, sonra demonstrasyonuna devam ederiz. And I wish to apply the numbing cream now. Bir de şimdi o isterseniz kremi uygulayalım. Thank you very much. Çok teşekkürler. So H&S. Tamam, H&S. Another product with from the range of Hyalual. Hyalual'ın kendi ürün yelpazesinden başka bir ürün. Another product containing hyaluronic and succinic acid, but the hyaluronic is here 0.9. Gene succinik asit, hyaluronik asit kombinasyonu bir ürün. Fakat hyaluronik asitin bu sefer konsantrasyonu %0.9. This is our newest product. Bu bizim en son eklenen ürünümüz, en iyi ürünümüz. And the recent clinical trial was published as the main article in September-October volume issue, of Prime. Prime Journal. Ve buna dair klinik araştırma, yani bu ürüne dair yapılan klinik araştırmaları, klinik sonuçları da Prime dergisinin Eylül-Ekim sayısında yayınlandı. I will show you how to use it and where is it beneficial. Nerede faydalı, nasıl kullanıyoruz onu göstereceğim şimdi size. H&S as the course procedure is beneficial for the redermalization, so rejuvenation of the sensitive skin. Hassas ciltlerin rejuvenasyonu ve redermalizasyonu için uygun bir ürün. How? Nasıl peki? Yokota et Elias, he classifies 3 different types of sensitive skin. Şimdi Yokota ve diğer araştırmacılar 3 tane farklı hassas cilt tipi tanımlamışlar. First of all, low barrier function. İlki düşük bariyer fonksiyonlu ciltler. Second one, inflammations. İkincisi enflamatuar grup, enflamasyonların görüldüğü grup. Clinical and subclinical inflammation. Hem klinik hem de subklinik enflamasyondan bahsediyoruz. And type 3 neurosensitive group with the normal barrier function as no inflammatory.
Tip 3'te nörosensitif, nörohassas bir grup. Normal bariyer fonksiyonu var. Herhangi bir enflamatuar değişiklik gözlemlenmiyor. And this is also the latest study from clinical dermatology in 2017. Bu bir de klinik dermatolojide 2017 Mayıs'ta yayınlanmış bir bulgu. So, signs, clinical signs. Şimdi klinik işaretler, ibareler nedir? Burning and tingling. Neydi? Burning and itching. Yani kaşınma ve yanma hissiyatı. And itching, yeah. Kaşınma hissiyatı da var. So, neurosensory symptoms. Nörosensör reseptörleri, alıcıları. Secondly, cuperosis tends to, not active rosacea, but the pre-rosacea condition, cuperosis. Kuperozis ya da kuperoz gerçekten rozasea değil ama öncül bir rozasea durumu gibi düşünülebilir. With the very diluted vessels is also sensitive skin. Gene son derece hassas bir cilt ve böyle bir yayılma gösteren damarlar var. Contact and seborrheic dermatitis. Kontak ve seborrhoid dermatit. Allergies and irritants. Yani alerjiler ve iritanlar. Sebose production. Seboz üretimi. Some kinds. So, and exfoliation because of epidermal barrier loss, so dry skin. Yani epidermal bariyer kırıldığı için kuru bir cilt ve soyulma olgusu. Even normal people Normal. have, according to the season, some slight changes in spring or autumn or deep autumn. Yani normal ciltli, normal insanlarda bile mevsim değişikliğinde, sonbaharda ve ilkbaharda işte ciltlerinde bir takım değişiklikler, kuruluk filan gibi durumlar karşımıza çıkıyor. Normal, of course, with no dermatological diagnosis of the seborrheic dermatitis, eczema, and so on and so. İşte egzema, dermatit teşhisi filan insanlardan bahsediyor. Normal derken kastım o. Sorry. Inflammation and sensitive skin. Enflamasyon ve hassas cilt. So here we have abnormal inflammation, vasodilatation, Burada anormal bir enflamasyon ve vazodilatasyon karşımıza çıkmakta. and we have basically the same inflammation when we have the physical or chemical or other types of stimulational procedures like lasers, ultrasound, threads, and so on. Yani aslına bakarsanız enflamasyon dediğimizde işte lazer gibi, ultrason gibi, bu thread, iplik uygulamaları gibi fiziksel ve kimyasal herhangi bir uyarana maruz bıraktığımızda cildimizi gösterdiği enflamasyondan bahsediyoruz. What is the normal approach, the normal response of the inflamed skin if we do some procedure? Bir prosedür yaptığımızda enflamasyon belirtisi gösteren cildin ilk tepkisi ne oluyor? Normal verdiği yanıt. It's an further inflammational cascade Daha da fazla enflamasyona neden olan böyle bir yapı, and further swelling and redness. daha da fazla şişme ve kızarıklık şeklinde kendini ortaya koyuyor. That is why after some laser-like fractional ones, after CO2 I did, CO2 fractional lasers, high frequency ultrasound, some very intensive peels, we have sometimes 2 weeks, sometimes up to 1 month, inflamed, scaly, red skin, and so on. And this limits our patients in terms of social life. Tam da bu nedenden ötürü mesela gerçekten çok yoğun fraksiyonel karbondioksit lazeri yaptırdığımızda ya da yüksek frekanslı ultrason ya da işte çok yoğun bir takım peeling filan gibi uygulamaları yaptırdığımızda ne oluyor? Cildimiz 2 haftadan 1 aya kadar geçebilen bir süre bundan etkileniyor. İşte enflamasyon şeklinde kendini ortaya koyuyor. Bu da hastalarımızın işte sosyal olarak hayata katılmalarını etkiliyor. How does the hyaluronic acid works for inflammation is clearly described even in 1992. 1992 yılında bile bu enflamasyon bağlamında hyaluronik asit nasıl bir etki mekanizması ortaya koyuyor? Bunun sonuçları açık seçik şekilde betimlenmiş bu makalede. The results show that of this study shows that hyaluronic acid of high molecular weight causes anti-inflammatory effects by inhibiting the release of arachidonic acid. Sonuçlara baktığımızda yüksek moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit
arakidonik asidin salınımını inhibe ederek anti-enflamatuar etkileri sağlamakta. However, we have been sitting and thinking why up to 1 ml, another study from Chen and Elias in 98 and 92 and from Mohammed J from 98-99, sorry. They are saying that is a dose-dependent increase in producing and pro-inflammatory cytokines by damaged fibroblasts. Şimdi 99'da Chen ve arkadaşlarının, 98'de de Muhammedzade ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar var. Burada da diyor ki aslında TNF ve interleukin 8 proenflamatuar sitokinlerinin üretiminde doz bağımlı bir artıştan bahsediyoruz. Fibroblastların hasar görmesiyle, tahrip edilmesiyle. So, in the application of the concentration just from 10 megagram to 1 milligram per milliliter. Yani uygulamaya baktığımızda da hyaluronik asit konsantrasyonlarının 10 mikrogram bölü ml'den 1 miligram bölü ml'e uzanan bir yelpazede karşımıza çıktığını söylüyor. So this is how the product with 0.9 less than 1% was born. İşte yani %1'in bile altındaki %0.9'luk ürün bu şekilde doğdu, ortaya çıktı. Mesotherapy, why the limitation for inflamed skin by some of the treatments, let's say? Şimdi neden işte böyle bazı tedaviler diyelim, bazı tedaviler açısından neden bir takım kısıtlamalar var ona bakalım. Mesotherapy can contain trace elements which create more dryness like selenium, silicium and so on. Mezoterapi kendi bir takım eser maddeleri, selenyum, silisyum gibi maddeleri içerebilir. Bu da daha fazla kuruluğa neden olabilir. Amino acids and vitamins like vitamin C can cause worsen allergies. Amino asitler ve vitaminler, C vitamini gibi bir takım vitaminler daha da ileri ya da farklı alerjileri indükleyebilir, tetikleyebilir. The use of cosmetics retinol containing can worsen manifestations of the sensitive skin or overexfoliation as well. I mean, using the glycolic acid and other types of alpha hydroxy acid exfoliators. I should stop here because too many words. Çok konuştum, bir durayım. Bir takım kozmetiklerin, mesela retinol gibi bir takım kozmetiklerin kullanımı ya da çok fazla işte soyucu madde, peeling gibi eksfolyasyonun da yapılması linkoik asit ya da diğer bir takım linkoik asit gibi asitlerde hassas cildin böyle olumsuz bir şekilde bu kozmetiklerin kullanımı daha da kötüleşebilir. So high concentration of hyaluronic acid, more than 1 milligram per ml, makes more inflammational cascade and increases the puffiness of the inflamed skin. Hyaluronik asitin bir yüksek konsantrasyonu yani 1 miligram bölü ml'den daha fazla bir seviyede kullanımı daha da fazla enflamasyon ağına neden olabilir, onu tetikleyebilir. Bu da daha fazla bir şişmeyi beraberinde getirebilir. So, and of course the devices with physical energy like lasers, ultrasound, plasma, even threads, implantation makes the same kind of inflammation basically. Fiziksel enerjinin işte lazer gibi, ultrason, plazma gibi hatta işte bu iplik uygulamaları, implemantasyonu, onun uygulanması bile o agrege edebilir. Yani daha kötü hale gelebilir, enflamasyonu daha da kötüleştirebilir. So I finish. We use H&S as the low hydrophilic and low hyaluronic acid product for the anti-aging course anti-aging for sensitive skin and as the treatment to reduce inflammation of aggressive cosmetic treatments. Şimdi biz peki burada artık bitireceğim yavaştan. H&S'i nerede kullanıyoruz? Bu düşük hidrofilik asit ve düşük hyaluronik asit içeren bir ürün. Bunu hassas ciltlerde yaşlanma karşıtı etkiyi başlatabilmek için ve özellikle de işte kozmetik gibi bir takım uygulamaların getirdiği enflamasyonu azaltabilmek için kullanıyoruz. We use the protocol of redermalization of 4 procedures
every 10 days. Her 10 günde bir 4 seans prosedürü olacak biçimde redermalizasyon protokolünü kullanıyoruz. And we measured the sensitive skin with Vectra and DAP skin scanner ultrasound. Peki hassasiyeti neyle ölçüyorsunuz? DAP Skin Scanner cilt tarayıcısı ve Vectra H1 ile ölçüyoruz hassasiyeti. These are befores and afters. Bunlar önce ve sonra görselleri. Inflamed, less inflamed, you see clearly. Bakın enflamasyon, daha az enflamasyon, bu çok açıkça görülmekte. Redness, Kızarıklık, visible. görünür bir şekilde. Another patient. Başka bir hasta. Less scaly, Ee, less exfoliation. yani daha az kuruma ya da soyulmalar, Less redness. daha az kızarıklık var. Also we measured accidentally the benefits for general pigments. Genel pigmentlere yönelik de kazara bir ölçüm yapılmış. And the conclusion that the manifestation of couperose decreased by 42 and hidden pigmentation decreased by 20. Sonuçlara baktığımızda kuperoz manifestasyonu ibareleri General oranında, Done. yani saklı gizli pigmentasyonda %20 oranında azalmış. General satisfaction and puffiness improved 2 scores within the 4 score questionnaire. Ve genel memnuniyete, bu yüzün şişkinliği, şiş olması durumundaki genel memnuniyete bakıldığında da 4 skorluk bir ölçek içerisinde 2 skorluk bir iyileşme var ciltte. So indications is the general anti-aging for those kind of conditions, let's say. Endikasyonlara baktığımızda H&S ürününün kullanımında yine yaşlanma karşıtı ve bu durumlarda kullanılabilen endikasyonlar. Let's go for another, which is really the prime, which is really beneficial in this, the newest update. We have October, so September, October issue. Buna bakalım. Gerçekten Prime'ın Eylül-Ekim'de en son sayısında yayınlanan bir güncelleme. So this is the first article of the issue. Bu sayının ilk makalesi. So it was by my colleague Alexander Turkevich, myself and Elias. Meslektaşım Doktor Turkiyeviç, ben ve diğerleri şeklinde bunu kaleme aldık. So and you will never find here, it is not commercial, not paid, it is peer-reviewed resume, let's say, assumption of publication of the clinical trial. Hiçbir şekilde burada yani ticari olarak böyle bir ibare bir şey göremezsiniz. Bu normalde hakemlerin değerlendirmeye tabi tuttuğu çalışmaları, klinik sonuçların ele alındığı bir makale, bir yazı. You see only treatments of injectable hyaluronic acid implants provide after energy-based devices and other interventional treatments. İşte isim yok dedik ya. Mesela burada enerji temelli cihazların ve diğer girişimsel tedavilerden sonra enjekte edilebilir hyaluronik asit ve süksinik asit implantı tedavisi gibi bir genel ibare görüyorsunuz. So, Peki. we had 16 females and 1 male. 16 kadın, bir erkek gönüllümüz vardı. Bu So çalışmada there was the 4 groups. 4 tane grup vardı. First group İlk of grup was treated for jet plasma medical lift blepharoplasty. First group was treated by this Jet is the name, plasma. jet plasma. You know what is jet plasma medical ne lift? olduğunu biliyorsunuz. İlk grup jet plazma ile You see the tedavi lady edildi. here after jet plasma. Jet plazma sonrasındaki B'yi görüyorsunuz. Second group, 3 volunteers received Aptostrat. Aptostrat ile tedavi edilen ikinci grup, 3 gönüllü bulundu. Group 3 and group 4, they were treated with CO2 fractional laser and they were treated with high frequency ultrasound. Üçüncü ve dördüncü grup karbondioksit fraksiyonel lazerle ve yüksek frekanslı ultrasonla tedavi edildi. 3 groups of energy based devices. 3 grup enerji temelli cihazla yani tedavi We edildi. treated the patients with the cannula with H&S. H&S'i kanülayla bu 3 gruptaki bir hastaya uyguladık. Directly after the energy based device treatment. Bu enerji temelli cihaz tedavisinden hemen sonra kanülayla H&S'i uyguladık bu hastalara.
And it was the split face, so one side was treated, another was not treated. Yüzü ikiye böldük. Bir kısmı tedavi edildi, bir kısmı tedavi edilmedi. I mean with the H&S after the energy-based device. Yani yüzün bir kısmı enerji temelli cihazla tedavi edildikten sonra H&S'e enjekte edildi. Also, the group 4, so the second group of aptos threads, polylactic acid threads, Bu polilaktik ipliklerle, asitle tedavi edilen ikinci grup. we treated the patients in the only case like before implementation of the thread. Hastaları sadece threadlerin iplik uygulamasından önce tedavi ettik. So basically, the protocol of the injection on the zygomatic bones. Zigomatik, yani aslına bakarsanız prosedürde zigomatik kemiğin üstünde. Better to say zygomatic arch, yes. Şurada zigomatik kemer var. So before, in the place of injection of the threads, Yani threadlerin, ipliklerin konulacağı yere öncesinde we used before the vector with cannula, kanüllü vektörü uyguladık. the H&S. H&S. Then we immediately put threads, Sonra hemen ardından iplikler yerleştirildi. and of course it was split faces. So one side was pre-treated with H&S, second was not pre-treated with Ve H&S. yine yüzün bir tarafı H&S'e tedavi edildi, diğer tarafı H&S'e tedavi edilmedi. Because of ethical reasons, all our patients received on day 7 and day 14 the full face treatment with H&S. Tabii ki etik sebeplerden ötürü bütün hasta grupları 7. ve 14. günlerde H&S'e bütün yüzlerine tedavi uygulaması yapıldı. And in the group with aptos threads, the second treatment was performed, okay, of course, not with cannula. Do not touch the threads with the needle, just intradermal papules. With the needle. Yeah, only for the group of aptos threads. Aptos threadlerin, ipliklerin uygulandığı ikinci grupta da ikinci tedavi kanüllerle değil, sadece intradermal bölgeye iğnelerle gerçekleşti. So what we see here, Peki, şimdi burada ne var karşımızda? we measured. Ölçümleri yaptık. Our main measurement was the redness. Ana ölçüm noktamız kırmızılıktı, kızarıklıktı. And of course we measured texture, wrinkles and UV spots because they are made automatically by Vizia. Vizya tarafından otomatik olarak çıkarıldığı için kırışıklıklar, doku yani tekstür ve UV spotlarını, lekelerini de ölçmüş olduk. But the main was redness, I mean the erythema, the post-inflammation. Yani eritrema, post-inflamasyon, kızarıklık kısmı bizim ana ölçüm noktamız. So you should treat these figures, Bu rakamlara bakın dolayısıyla. the percentile scores, Persentil skorları compared to those of similar sex, age and skin type, benzer cinsiyet, yaş ve cilt tipiyle tabii kıyaslanabilir durumda. for example, that your pore score is better than 78% of women of your age and skin type according to Vizia database. Mesela bir örnek olarak Canfield, Vizya, iç dahili veri tabanına göre sizin gözenek skorunuz kendi yaşınızda ve cilt tipinizdeki kadınların %78'inden daha iyi. So, and in the group of thread lift measurement, Bu thread lift yani iplikle kaldırma ölçümü grubunda it was moderate to significant improvement. orta ila anlamlı gibi bir iyileşme var. And in the group with energy-based devices, it was very significant. Enerji temelli cihaz grubuna baktığımızda oldukça anlamlı sonuçlar karşımıza In çıkmakta. all of the cases, the percent of change Bütün olgularda değişiklik yüzdesi showed us that the erythema of the post-treatment period decreased 2 times on the treated and non-treated side. Bütün sonuçlara baktığımızda tedavi sonrası eritrema skorları bize tedavi edilen ve edilmeyen kısımlar arasında 2 katına kadar bir farklılık göstermekte. You can read this article as a full paper in the internet, or Zafer and his medical representatives have this article.
Dilerseniz internette tam makaleye, tam metne ulaşabilirsiniz ya da Zafer Bey ve ekibini size ulaştırabileceğini de söylemek isterim. So in any case, it was peer reviewed, and I really appreciate. This is great honor for me to receive this publication in the best aesthetic journal of Europe. Yani bu gerçekten söylediğim gibi kesinlikle prestijli ve kökenli bir dergi ve Avrupa'nın en böyle prestijli estetik dergilerinden birinde de bilimsel bir makalenin bir yazarı olmak da benim için çok büyük bir onur açıkçası. Nevertheless, this shows that H&S have a really powerful effect in treating the inflammation for sensitive skin and for energy-based devices and other treatments. Zaten sonuç olarak bir kere daha bize gösterdi ki bu yapılan çalışmalar hassas cilt türlerinde ve enerji temelli tedavide enflamasyonu azaltabilmek ya da onunla başa çıkabilmek için H&S son derece etkin bir çözüm sunmakta. So I thank you for your 2 academic hours with me, so 1.5 hours. Benimle 1,5 akademik saat geçirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. I wanted to finish 5 minutes before, but I finished now. 5 dakika önce bitirmek istedim ama şimdi bitirebildim. I thank you very much for your really prompt translation. Thank you so much. Size de hızlı çevirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Thank you. 15 minutes break 15 dakika bir ara verelim. and dilerseniz. practical part with questions. Sonra soru filan olursa uygulamayı Thank you. yapalım. Çok Thank you. teşekkürler. We have here 0.1 ml of the product, Üründen 0,1 ml'lik bir kısım var burada. and the lines on the syringe are Şırınga'daki çizgilere bakarsanız 0.05. 0,05 However, fakat I never look on the syringe ben hiçbir zaman şırıngaya bakmıyorum. to see how much do I inject. Ne kadar enjekte edeceğimi görmek için ben hiçbir zaman şırıngaya bakmıyorum. As I have mentioned, the product is packed with 30 gauge standard needle, Önceden de hatırlarsanız sunumda söyledim. Ürün standart olarak 30 gauge'luk because iğneyle of the gelmekte. registrational reasons. İşte tescil edilmesi filan nedeniyle. I strongly suggest you to use the pink or green needle 32 gauge for millimeters. Ben size kuvvetli bir biçimde yeşil olanı, 32 gauge'luk olanı kullanmanızı tavsiye ediyorum. If I put the product on my arm, Cildi şöyle koluma, elime birazcık koyacak, uygulayacak olursam it's still the very liquid gel. hala son derece sıvı bir jel. You see, it's not a liquid, it's a gel. Yani sıvı değil artık jel. So, and as I have mentioned, 1.5 ml Söylediğim gibi 1,5 ml is enough to treat either main zones of the face or 2 periocular zones. Yüzün 1,5 ml bütün yüzü ya da bu iki perioküler kısmı tedavi etmeye yetecektir. We have today a very good camera. Bugün çok güzel bir kamera sistemimiz var. However, we need to focus on the area. Fakat bölgeye özel olarak odaklanmamız So gerekiyor. you help me follow my hand and my needle. Siz benim elimi ve iğneyi takip ederek bana yardımcı olun, olur mu? We start now from the first periocular. Şimdi ilk periokülerden başlıyoruz. When same is okay when I can inject. Ben enjekte ederken yapıyorum. On the periocular, Periokülerde. we see that the Botox smile. Bakın bir botoks gülümsedi. Smile. Gülümseyin. The Botox is done over here. Botoks şuraya yapılmış. Very good. Çok güzel. Relax. Tamam, bırakın. However, some laxed skin, Fakat biraz laks de var. some lines, Bazı kırışıklıklar ve çizgiler. and some venous dark circles, Bazı venöz koyu halkalar. which are focused with slight pigmentation. Hafif bir pigmentasyon fokusu var, odağı var. She also have some pigmentations here. Şurada da hanımefendi biraz pigmentasyonu var. We should perform the clinical, let's say, differential diagnosis with melasma. Melasma ile klinik diferansiyel teşhis yapmalıyız burada. However, it looks for me now more than photo damage rather than melasma. Ama melazmadan ziyade foto hasar gibi, foto damage gibi görünüyor bana.
So as I have mentioned, the containers, the lymph drainage containers are over here. Söylediğim gibi lenf drenajı toplayıcıları burada, konteynerleri. And I will follow my lines up to the ear. Şu kulağa kadar gelecek şekilde bir hattı izleyeceğim. First of all, Öncelikle I follow the lines. You see? bakın görüyor musunuz? Hattı boylu boyunca o hatları takip ediyorum. I do the almost parallel injection Neredeyse paralel bir enjeksiyon yapıyorum. with needle bevel down. İğnenin üst tarafı aşağıda. This is just empiric to have less bruising. Bunu sadece daha az şişme olsun diye ve morarma And I have do olsun diye very yapıyoruz. tiny blobs, Ve çok küçük küçük damlalar şeklinde, which are almost not visible. neredeyse görünmeyen küçük küçük damlalar şeklinde yapıyorum. And I do 3 to 4 rows 3 ila 4 sıra yapıyorum. up to the rim of the upper eyelid. Gözün üst kısmının, göz kapağının üstüne kadar o kenara çıkacak, kontüre çıkacak kadar. The only thing I have to say is always that I never control a bruising. Her zaman hani şey diyordum ya, hiçbir zaman %100 bu morarmayı kontrol edeceğimi söylemiyorum, vaat etmiyorum. However, with the good light, you always can see where to avoid the major veins. Fakat iyi bir ışıkla majör damarlar nerede ve nasıl kaçınmalıyız bunu görebilirsiniz. These kind of venous legs that she does have Burada venöz bir takım bacaklar yani hatlar var. is the very good option to receive the treatment with Electri. Elektrimle bu tedaviyi almak için son derece uygun oralar. And you see, I easily Gördüğünüz gibi çok kolay bir biçimde uyguluyorum. did up to the end of the rim of the lower eyelid. Gözün altındaki rimin üstüne kadar çıkabildim böylece o hattın. You barely see the blebs on the picture. Yani neredeyse enjekte ettiğim yerleri çok zor görüyorsunuz. I will belli make belirsiz. now one specially for you, like visible one, to know the size. Bakın boyutu anlayın diye bir görünürü yapacağım. Görünür olan bir tane yapacağım. This is the visible bleb. Bu görünür bir enjeksiyon oldu. And these will resign in 3 hours, as I have mentioned. 3 saatte gidecek önceden söylediğim gibi. So you should not press or massage Bastırmayın, masaj yapmayın on the blebs. bu enjekte ettiğimiz yerlere. After injected lower eyelid, I go to upper eyelid. Gözün altına enjekte ettikten sonra şimdi üst tarafına geçiyorum. And I have mentioned I can make 2 to 3 rows over here. Söylediğim gibi burada 2 ila 3 sıra çalışabiliyorum. She was not numbed, but however there is a nerve over here. Kendisi burada uyuşturulmadı ama burada bir But this is fast, first line done. çok hızlı bir şekilde ilk hattı yaptım. And I will do 2-3 blebs more. Burada 2-3 tane daha damla atışı yapacağım. This is very good to treat the venous component of the lower eyelid, of the upper eyelid, sorry. Üst gözdeki venöz bileşeni tedavi etmek için burası çok uygun. Çok iyi. So then Sonra I will go, smile, bir gülün, following the relax, bırakın. the Gene lines, o hatları takip ederek which are slightly bigger. bir tık daha büyük. The depth is up to 1 millimeter, Derinlik 1 milimetreye kadar çıkacak biçimde. 5 millimeter between the blebs. Bu damlalar arasında, uygulamalar arasında 5 milimetrelik fark var. So 2-3 rows, 2 ya da 3 sıra, up to 5. 5'e kadar. And all the rows, as you see, are Bütün sıralar gördüğünüz gibi to the venous container, to the lymphatic container. lenfatik konteynere kadar uzanmakta, oraya kadar yani. Also, I do perform the crow's feet. Kaz ayaklarını da uyguluyorum, ona da yapıyorum. Please mind there are major veins there, so try to avoid them. Buradaki ana damarların da farkında olup bunlardan kaçının lütfen. So, and once I injected them, Bunlara enjeksiyonu yaptıktan sonra I perform another passage up to the brow from the scalp.
kaştan şu kafatasına, yani kafanın üst kısmına çıkacak şekilde bir pasajı çalışıyorum. Even with my drops I showed you on my hand, I didn't use more than 0.5 ml per side. Yani size o gösterdiğim damlalar bile dahil olacak biçimde bir tarafı 0.5 ml'den daha fazla ürün kullanmadım. So you see my blebs are a little bit Damlalar bigger birazcık here. daha büyük bu bölgede. The rows are here up to 1 centimeter. Buradaki sıralar 1 santimetreye kadar. Also please mind that for another side I would change the needle because this becomes blunt very soon. Bu arada öbür tarafa geçtiğimizde iğneyi değiştireceğiz çünkü çok çabuk küntleşiyor bir kere kullandığımızda. So almost no bleeding. Neredeyse hiç kanama yok. One tiny bruise which might be easily masked with your foundation cream. Bir minicik bir morarma ibaresi var ama işte fondötenle falan çok kolaylıkla maskelenir o. Which will last as the tiny as the fine bruise, as the smaller bruise. Which? Last as normal bruise. Ha, normal bir morluk gibi, morarıklık gibi. Ondan daha uzun süre olmaz. 1, 2, 3 bitti. So and my upper face are totally done. Tamam. Yüzünüz kısmı da tümüyle bitti. In some cases when you already know the product, you may use 25 gauge cannula here. Bazı durumlarda halihazırda ürünü biliyorsanız şu tarafta 25 gauge'luk da kullanabilirsiniz. Please mind about the depth of the injection. Ama lütfen enjeksiyonun derinliğine çok dikkat edin. Now I inject from this side. Şimdi bu taraftan enjekte edeceğim. Open your eye. Gözlerinizi açın. So here is better with the light for you maybe. Is okay? Burası Boss. iyi mi görüyor musunuz? Işıklı iyi değil mi? Yes. Evet. Are you okay? İyi misiniz? It is a little bit painful for her. Hanımefendi için bir tık acılı oldu. However, she did good skin numbing. Fakat çok güzel bir cilt banding yaptık. Yani tutması çok iyi. So as I have mentioned, I do here 3-4 rows. Burada söylediğim gibi burada Up to 3-4 the sıra orbit. yapıyorum. To treat, this is a good option to show you how do I treat the solar damage. Bu arada güneş hasarını da nasıl tedavi ettiğimi göstermenin iyi bir yöntemi oldu. We have the solar damage here. Şurada hafif bir güneş lekesi, bir güneş hasarı var. Of course, it should be combined together with the peel, exfoliating one. İşte bu peel, eksfolyasyon, soymayla tabii kombinasyonla tedavi. But please remember, if you treat the pigmentation, Ama hatırlayın, eğer pigmentasyonu tedavi ederseniz please treat first the border of the pigmentation because the most pigment is at the border. öncelikle tedavi etmeniz gereken şey sınırın kendisi çünkü pigmentasyon önemli ölçüde sınırda bulunur. So I also is okay with finishing. Tamam, bitti. Are you okay? İyi misiniz? She is very patient for us. However, she was not ready for. Müthiş bir sabır gösterdi, hazır olmamış olmasına rağmen. Usually, it is less painful. Genelde bu kadar ağrılı acılı değildir. For example, lady in Adana was very. Mesela Adana'daki hanımefendi, By the way, she was our entrepreneur, our translator. o bizim çevirmenimizdi bu arada. Gayet iyiydi. Wow, she was lucky. So very easy and simple. Çok kolay ve basit. And once again, these blebs will last not more than 3 hours. Bir kere daha söylüyorum, hani bu baloncuk gibi olan o damlacık görünümü 3 saatten sonra gidecek.
during the evening, please, you can wash and you can use your normal cosmetics, but use the not very hot water. Lütfen akşam gittiğinizde normal kozmetiklerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz de çok sıcak su maruz bırakmayın yüzünüze. And she may use her normal Hanımefendi cosmetics normal next day and decorative as well. kozmetiklerini işte diğer şeylerini de ikinci gün kullanabilir. So we are finished with the periocular, Perioküler kısmı bitirdik. only with 1 ml. Sadece tek bir ml bitirdik hem de 1 ml. So the rest you might have for another areas. Geri kalanı başka bölgeler için kullanabilirsiniz. So I use the post-procedure spray, which is Profi Deluxe. Profil Deluxe'ı kullanıyorum. Post tedavi spreyi. It consists of hyaluronic and succinic as well. Bunun içerisinde de siksonik asit ve hyaluronik asit bulunmakta. Çok First güzel. time I wipe a little bit. Sorry. First time I wipe a little bit. Öncelikle hafif şöyle bir siliyorum. Secondly, I spray for the second time. Sonra ikinci kez bir spreyle uyguluyorum. Leave it a little bit. Birazcık bırakıyorum. This redness is expected. This is a normal reaction. Bu normal bir reaksiyon. Şu kırmızılık falan normal Just look beklediğimiz after bir şey. we finish, she will be no red anymore. Mesela bitince tümüyle bir bakın artık o kızarıklık kalmayacak. Especially with the spray. Özellikle de bu spreyi uyguladıktan sonra. So, also she will receive the daily deluxe post-treatment care at home. Kendisine günlük olarak kullanması, tedavi sonrası kullanması için bu spreyi de vereceğiz. I will give you back it now. Sonra vereceğim ben size. You will use it on the daily basis Her gün bunu kullanacaksınız. as the thermal water. But first, use it properly for 2 days, 1-2 days after the treatment. Ama tedaviden sonra lütfen düzgün bir biçimde 1-2 gün bunu kullanmaya mutlaka özen gösterin. And in the evening, you will use the wow mask Şu maskeyi in the de night, just to akşam reduce the swelling, the redness. gece You should know a small kullanacaksınız. bruise here, but you put ice and the normal foundation cream, it will release like a normal bruise. Aha, şurada küçük minik bir morluk olabilir ama o normal gibi. Birazcık buz uygulayın. Fondötenle falan kapatılacaktır. There's a question for you. Please. Soru vardı. Çağrı Bey söyledi az önce. Soru varmış. So thermage and lymph drainage and You say it's decrease the ödem. yeah, edema. Why? What's the relation? Yes, okay, I understand. Ödemle lenf drenajını da hani Azaltıyor. ödemi azaltıyor dediniz o alt boyunca. Hangi O arasındaki mekanizma? ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Ne dersin? Ödemi azaltıyor. So first of all, about the vascular constriction action of the succinic acid. Öncelikle succinik asitin vasküler bir sıkıştırma, bastırma etkisi var. Secondly, because of this physiologic, nearly to close to physiologic concentration of hyaluronic acid of 0.55. İkincisi de 0.55 0.55 gibi bir yüzde %0.55 konsantrasyonunda hyaluronik asitin neredeyse fizyolojik bir etkisi. So, by physiologic mechanism, the concentration goes a transitory action, draining action, if injected here, and after it, succinic acid constricts the vessels, the lymphatic ones. Bu fizyolojik etki nedeniyle böyle bir geçici moda geçmekte ve daha sonra da buradaki o drenajı baskılamakta. So very often questions. I will show you another option for using 2.2 concentration of Xelarederm. Xelarederm'in 2.2 konsantrasyonunu da göstermek isterim. I use this with 25 gauge needle or 22 gauge blunt, 25 gauge or 22 gauge blunt cannula. Bunu 25 gauge ya da 22 künt kanüla ile kullanıyorum. Her hand has no photo damage.
Herhangi bir foto hasar yok hanımefendinin elinde. They are pretty good, but have some dryness before winter. Çok güzel ama kıştan önce birazcık bir kuruluğu var. And of course has some loss of volume because she is quite tiny. Kendisi de böyle minyon olduğu için hafif bir volüm kaybı, bir hacim kaybı var. It will not treat the volume deficiency properly, but I always do this procedure for ladies before winter. Aha. Bu tabii bu hacim kaybını ya da eksikliğini tümüyle tedavi etmeyecek fakat genelde kıştan önce hanımlara ellerine bu tedavi yapıyorum. Two treatments with 3 weeks interval give good hydration for full winter. 3 hafta aralıkla 2 seans It tedavisi will not çok be güzel very bir painful. Just one nemlendirme prick and sunacak then under skin. öncesinde. Just one prick. Are you okay? So just a tiny prick, Minicik bir böyle yanma hissi, derin nefes alın. and that's it. O kadar, bitti. So of course try with the needle not to get into the vein. Damara girmemesine It's blunt. iğnenin dikkat edin. So then with 25 rather 22 gauge cannula. 22'lik kanüladan ziyade 25'lik. Very easy. You not Çok kolay. perform a damage. Bir hasar vermezsiniz burada. Tunnel in retrograde 0.2 ml per tunnel. 0.2 ml. Just 1 ml per side. Her iki taraf, yani tarafa bir tarafa 1 ml olacak şekilde. You see, I will massage after, Bakın sonrasında, uygulama sonrasında masaj yapıyorum. and some of my patients do love this procedure because I suggest them not to wash the plates after it. Bazı hastalarımın çok hoşuna gidiyor çünkü diyorum ki bundan sonra sakın bulaşık yıkamayın. Of course, this is a joke. Şaka tabii. However, please do not wash the plates with hot water in the night Fakat today. gerçekten bugün eve gittiğinizde sıcak suyla bir şeyleri çalkalamayın, yıkamayın filan. You can wash your hands immediately, no problem. Just Elinizi in the hemen evening. yıkayabilirsiniz, önemli değil. So there is no downtime after this treatment. Bundan sonra işte şu kadar süre kullanamayacaksınız filan gibi bir durum yok, downtime yok. Some of my colleagues in Ankara, my friends, they use it, they mix it with the filler. Bazı meslektaşlarım Ankara'da bunu dolgularla birlikte karma olarak And kullanıyorlar. perform redermalization and filler injection in one session mixed Bir in the syringe. seansta bu şekilde redermalizasyon ve enjeksiyonla kombinliyorlar. Please note this is the superficial injection, there is no fatty tissue and it will really rehydrate powerfully. Bu yüzeysel bir enjeksiyon, herhangi bir derine inme yok. O yüzden gerçekten hemen sonrasında etkiyi göreceksiniz. This imperfection will not be visible within 1 hour because it will spread. Bir saatte falan yayılacağı için bu hani kusur görünmeyecek. So we proceed. So as I mentioned, 2 ml for 2 hands. It Şimdi is 2 really ml, profitable. 2 el için 2 ml. Önceden söylediğim gibi çok faydalı. And they really like it, 2.2. 2.2 çok da hoşlarına gidiyor. Also, I did find that our Saudi Arabian doctors, Bir de gördüm ki Suudi Arabistanlı doktorlarımız who are mainly Egyptians, genelde Mısırlılar, so 80% of them, %80'i. yeah, they use 2.2 for double chin treatment with the lipolysis therapy. 2.2'yi bu gıdı tedavisi için lipoliz tedavisiyle birlikte kullanıyorlar. So they do Zeltic machines or they do injectable lipolysis. Zeltik makinelerini ya da enjekte edilebilir lipolizi And after 2 weeks, kullanıyorlar. 2 they hafta sonra change it with the needle injection of 2.2. 2.2'lik iğne enjeksiyonlarına dönüştürüyorlar 2 hafta sonra. Because the lipolysis is quite fast procedure, Lipoliz son derece hızlı bir prosedür olduğu için, I mean fast in terms of visible effect. If yani they, görünür etki açısından hızlı bir prosedür olmasından bahsediyorum. however, the skin response, the lack of the skin responds more slowly. Fakat cildin tepkisi ya da yanıtı daha yavaş oluyor. This is So- on the face, right? On the double chin, yeah, Evet. on the, Da. Az önce sordunuz ya yüzde mi diye so, gıdıda. and the thing is that after lipolysis,
it will faster lift the skin, the 2.2 injection. Lipoliz sonrası o 2.2'lik enjeksiyonla yüz çok daha hızlı bir şekilde lifting etkisi, böyle bir kalkma etkisi yaratıyor. Do they do it on the same domain, same zone, like this double Same chin? zone, yeah. Evet evet, aynı yere. Şu But not in the bölgesine. same treatment. Ama aynı tedavide değil. Just 2 weeks apart. 2 haftalık bir aralık var. Bir zaman direkt lipolitik ürünler kullanılıyor. When you say lipolysis, do they use direct lipolytic products or indirect ones? Direct and peptides. Peptit ve doğrudan. Direkt ürünler. Fosfatidilkolin. Phosphatidylcholine and desoxycholide in the mixture, yeah. In Karışımda one. bunlar. So, and that's it. Orası böyle. Here's a question for you. So, I will spray. Spreyimizi uyguluyoruz. So please pay your attention. This redness disappears. Bakın bu kırmızılık gidiyor. Dikkat edelim şuraya. Already no redness under the eyes, almost, and a little slight on the forehead. Hafif şöyle bir alın kısmında var. Gözlerin altında hemen hemen hiç yok. I had also here one, how to say, I know that one doctor, she notified that she have used 1.8 before Aptos. Before, she told me now. Beni mesela bir de bana şimdi söyledi bir tane hekim 1.8 kullanmış. Now this is a charity from Dr. Victor. Bu şimdi Doktor Victor'dan bağış gibi artık böyle. I Hayrına. kindly want you to try H&S and share the result. Evet, H&S'i kullanın. Bizimle sonuçları paylaşın. Try please before Aptos threads with the 25 gauge cannula. 25 gecelik kanülayla lütfen. We give to you this one Size bunu veriyoruz. and give to you one mask. Bir de bir maske veriyoruz. Also the eyes are not disposable for 5 days. You keep them in the fridge in the containers. Bunlar tek kullanımlık değil, dolapta dolapta tutuyorsunuz 5 günlük. Since tomorrow. Evet, yarına kadar. Thank you very much. I'm open to your questions. Çok teşekkürler. Sorunuz varsa alabilirim şimdi. Possible questions? Olası sorular varsa. I know we have some small action Küçük from bir doctor, no? Some small sonra daha action. bir minik uygulama yapacak diye biliyorum ama yani. Please.